Herkese merhabalar. Yasmin'in mutfağından selamlar, sevgiler kıymetli takipçilerim. Bugün sizler için iç harcının lezzetine doyamayacağınız harika bir el açması börek hazırladım. Gerçekten çok pratik ve çok lezzetli bir börek oldu. Videomu sonuna kadar izlerseniz siz de bu enfes böreği çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi sizleri çok fazla bekletmeden hemen böreğimizin yapım aşamalarına geçelim. İlk önce böreğimizin hamurunu hazırlayalım. Bunun için geniş bir kasenin içerisine 1 su bardağı ılık sütü alalım. Üzerine yarım çay bardağı ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı tepeleme kuru maya, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı toz şekeri alalım ve güzelce karıştıralım. Unu ilave etmeden önce bütün malzemeyi iyice karıştıralım arkadaşlar. Daha sonra ununu azar azar ilave edeceğiz. Böreğimizin hamuru için toplamda 5 su bardağı un kullandım. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milim klasik su bardağı. Şimdi unu azar azar önce bir kısmını alalım. Daha sonra diğer kısmını da ilave edelim. Bu aşamada börek hamurumuzun içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Mayalı hamurlarda tuzu önce almıyoruz arkadaşlar. Çünkü mayanın çok çabuk aktifleşmesini engelliyor tuz. Tuzu her zaman unla birlikte alalım mayalı hamurlarda. Bakın gördüğünüz gibi tuzu şimdi ilave ediyorum. Ve önce spatula ile karıştırıyorum hamuru. Daha sonra elimle yoğurmaya geçeceğim. Bu arada videolarımı hangi şehirden ya da hangi ülkeden izlediğinizi yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi hamur toparlandı. İyice yoğuralım arkadaşlar. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar börek hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuz hazır. Şimdi üzerini kapatalım ve hamur 2 katına çıkana kadar mayalanmasını bekleyelim. Hamurumuz mayalanırken biz de böreğimizin iç harcını hazırlayalım. 3 su bardağı yıkanmış yeşil mercimeği bir tencerenin içerisine alalım. Üzerine 7 su bardağı sıcak su ilave edelim. Ve kaynamaya başlayınca ocağın altını kısalım. Mercimekler tamamen yumuşayana kadar pişirelim. Kaynamaya başladı, artık ocağın altını kısabiliriz. Mercimekler pişti. Bir tavanın içerisine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağını alalım. Üzerine 4 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edelim. Ve 2 adet büyük boy doğranmış kuru soğanı ekleyip kavurmaya başlayalım. Soğanlar kavrulduktan sonra üzerine haşlanmış mercimekleri alalım. Ve 1-2 dakika kısık ateşte karıştıralım. Daha sonra üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber ve 1 çay kaşığı karabiber ilave edelim. Baharatlarla da 1-2 tur karıştırdıktan sonra ocaktan alabiliriz. Böreğimizin iç harcı hazır. İç harcında kullandığımız baharatları damak zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz. Şimdi bir kenara alıp soğumaya bırakalım. Mayalanan hamuru unlanmış zemine alalım ve bir güzel havasını çıkaralım. Bu işlem çok önemli arkadaşlar. Hamurun havasını almadığınız zaman hamur pişmiş olsa da maya kokacaktır. Hamurun kıvamı çok güzel gördüğünüz gibi. Şimdi elimle uzattım ve üzerine biraz bastırdıktan sonra hamuru 16 eşit parçaya ayıralım. Bir bıçak ya da bir aparat yardımıyla. Kestiğiniz parçaları beze yaparken büyük ya da küçük gelirse gözünüze büyük olandan küçüğe ilave edebilirsiniz. Hiç fark etmez. Bakın bir parçasını aldım. Dıştan içe doğru katlayıp yuvarladım. Evet, bütün hamurları bu şekilde beze hazırlayalım. Hamurların hepsini beze yaptıktan sonra unladığımız bir kabın içerisine alalım. Ben bir tepsi kullandım arkadaşlar. Zemini unladıktan sonra bütün bezeleri tepsinin içerisine alalım. Ve daha sonra üzerlerini mutlaka kapatalım hamurların kurumamaları için. Ve ilk yaptığımız bezelerden açmaya başlayalım. Çünkü onları açmak daha kolay olacaktır. Diğerleri de beklerken yumuşak bir kıvam alacağından yufkaları açarken zorlanmazsınız. Evet, zemini unladıktan sonra bir oklava yardımıyla ilk yufkamızı açmaya başlayalım.
Açabildiğiniz kadar ince açabilirsiniz. Ne kadar büyütebilirseniz o kadar güzel olur böreğinizin yufkası. Gördüğünüz gibi açtıkça kenarlarına bastıra bastıra ara ara da unlayarak böreğimin yufkasını inceltmeye çalışıyorum. Yumuşak bir hamur olduğu için de çok kolay açılıyor zaten. Açarken yufkanın çok ortasına bastırmayın arkadaşlar. Kenarlarına bastırarak büyütmeye çalışın. İlk yufkamız hazır. Üzerine soğumuş olan iç harcımızdan gezdirelim. Her yerine eşit miktarda gelecek şekilde bir kaşık yardımıyla iç harcını serelim arkadaşlar. Ve daha sonra yufkamızı açtığımız oklavayla şimdi saracağım. Sizler de göreceksiniz. Burma baklava yapar gibi çok sık olmayacak şekilde, çok gevşek de olmamalı. Evet, sardıktan sonra elimle büzüştürüp oklavayı çıkarıyorum arkadaşlar. Böreğimiz burma bir börek olacak. Bakın gördüğünüz gibi bunu hemen tepsinin ortasına alabiliriz. Tepsiyi daha öncesinde yağladım. Yuvarlak fırın tepsisi kullanacağım arkadaşlar. Şimdi diğer bütün yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp tepsinin içerisine alacağım. Sizler için 3 tanesinin yapılışını çektim detaylı bir şekilde. Diğerlerini sizlere sıkmamak adına çekmedim. Çünkü video çok uzun olsun istemedim. Ama mutfağa yeni giren kardeşlerimiz için 3 tanesinin yapılışını görmelerini istedim. İkinci yufkamız da aynı şekilde hazır. Yine iç harcından alıyoruz. Bir kaşık yardımıyla üzerine güzelce serelim. Çok pratik bir börek arkadaşlar. Gerçekten yapılışı hiç zor değil. Herkes rahatlıkla yapabilir. Oklavaya sarma aşaması da çok basit. Bakın hemen iç harcını serdikten sonra gayet kolay bir şekilde sarılıyor. Ve büzüştürdükten sonra oklavadan çıkarıp ilk yaptığımız hamurun etrafına diğerlerini de bu şekilde diziyoruz. Kanalımda yayınladığım bütün tariflerimin öncesinde sizler için bir ön araştırma yapıyorum arkadaşlar. Hiçbir tarifi denemeden ve araştırmadan sizlerle paylaşmıyorum. Birkaç kanalda bu böreğin tarifini izlemiştim. Yeşil mercimekli iç harcının üzerine kaşar peynir rendelemişlerdi. Yalnız ben peynir kullanmamayı tercih ettim. Hem daha düşük maliyetli olması için hem de inanın bu şekilde çok daha lezzetli oldu. Sizler dilerseniz eğer yeşil mercimekli iç harcının üzerine kaşar peynir rendesi de kullanabilirsiniz. Ama inanın hiç gerek yok. Bu şekilde kıymalı börek yiyormuşsunuz gibi gerçekten çok ama çok lezzetli bir iç harcı oldu. Yufkaların hepsini hazırladım. Tepsiye dizmeden bu kısmı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde fırın tepsisine dizelim arkadaşlar. Büyük boy yuvarlak fırın tepsisi kullandım. Börek tam olarak sığdı. Yani bu malzemelerle, bu ölçülerle kocaman bir tepsi börek hazırlayabilirsiniz. Hiç boşluk kalmayacak şekilde dizdiğiniz zaman bakın gördüğünüz gibi kocaman bir tepsi böreğiniz olacak. Yuvarlak fırın tepsiniz yoksa kare fırın tepsisi de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi böreklerin üzerine sürmek için hazırlamış olduğumuz 125 gram eritilmiş tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağ karışımı bir fırça yardımıyla sürelim. İlk önce fırça yardımıyla sürelim çünkü üzerinin nar gibi kızarmasını istiyoruz. Daha sonra kalan yağı da bir yemek kaşığı yardımıyla tepsinin üzerine gezdirelim. Daha önceki videolarımda da belirttiğim gibi bu tarifimin de malzeme listesini videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Yalnız şunu hatırlatmak isterim. Sadece malzeme listesinin ekran görüntüsünü alarak tariflerimi denemeye çalışmayın lütfen. Çünkü istediğiniz sonucu elde edemezsiniz. Videomu hiç atlamadan izlerseniz sizler de benim yaptığım tarifleri gerçekten sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz. Evet, fırınımızı daha önceden 200 derecede ısıtmıştık. Şimdi böreğimizin alt üst nar gibi kızarana kadar pişirmeye gönderelim. Alt üst ayar fanlı açtım fırında 45 dakikada böreğim nar gibi kızardı arkadaşlar. Yalnız pişme süresi fırından fırına farklılık gösterir. Siz kendi fırınıza göre bu süreyi belirleyin lütfen. Fırından çıkardıktan 5 dakika sonra dilimleyerek sizlerle böreğin dokusunu da paylaşmak istiyorum. Gerçekten tek kelimeyle muhteşem bir börek oldu. İç harcının lezzeti, hamurunun lezzeti. Kesinlikle bu tarifi denemenizi istiyorum. Yerken ağzınızda gerçekten kıymalı börek yiyormuşsunuz hissi bırakacak. Özellikle de soğuduğunda. Yani sıcakken bu hissi çok anlamadım ben. Ama soğuduğunda gerçekten yeşil mercimek değil de sanki kıymalı börek yiyormuş gibi olacaksınız. Bakar mısınız? Kat kat içinde yeşil mercimek dolgusuyla enfes bir el açması börek yaptık bugün.
Bu tarifi denemenizi şiddetle hepinize öneriyorum arkadaşlar. Aynı zamanda böreğin üzerine kullandığımız tereyağı sıvı yağ karışımını sadece sıvı yağ kullanarak da böreği yapabilirsiniz. O zaman vegan bir tarif yapmış olursunuz. Veganlar da bu böreği çok rahat bir şekilde yiyebilirler. Bir tarifimizin daha burada sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ne kadar çok yorum yaparsanız videolarım o kadar çok kişinin karşısına çıkacaktır. Ayrıca bildirim zilini tümü olarak aktifleştirirseniz yeni tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Videonun altındaki paylaş butonuna basarak tariflerimi dilediğiniz kişilerle paylaşın lütfen. Ne kadar çok kişiye paylaşırsak kanalım o kadar çabuk büyüyecektir. Hepinize desteklerinizden dolayı şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yeni tariflerle yine sizlerle görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.